Doğru bir köpük oranı yoktur. Yani köpüksüz bir bira dökmek bir marifet değildir. Burnunuzu içine sokmadan yapabileceğiniz hiçbir şey yok maalesef. Burnunuzu içine sokacaksınız. Sadece Hollywood'un birası. Üçü de tatlılarla iyi gider. Çok güzel bir karamelize bir rengi var. Wow. Gerçekten çok iyi. Merhabalar, ben Sinan Müdeyri. Bugün sizlerle farklı kategorilerdeki ve farklı fiyatlandırmalardaki biraları deneyeceğiz. Denedikten sonra da seçimlerimizi yapacağız. Nedir? Biralar nasıl farklı kategorilere ayrılır, nasıl tadılır ve nasıl doldurulur? Onlara dikkat edeceğiz. İsterseniz başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi önümüzde 3 tane biramız var. Efes Pilsen, gençliğimizin birası. Corona, ergenliğimizin birası ve Budweiser, sadece Hollywood'un birası. Çünkü sadece Hollywood'da gördüğümüz bir biraydı. Bize yıllar sonra gelebildi. Budweiser ama bu Budweiser'ın Çek versiyonu. Onu da şimdi belirtmeden edemeyeceğim. Üçü de bizim Pilsner grubu dediğimiz grubun içerisinde. Yani Lager'in biraz daha filtrasyonla daha berraklaşmış, daha da böyle crisp dediğimiz böyle daha hafif bir hale getirilmiş tarafı. Tadıma başlarken de nelere dikkat ediyoruz biralarla ilgili ve ne yapmamız gerek. Bir kez bu kapakları ben çok beğeniyorum. Açılması. Yani işte etraftan çakmak aramak, işte bunun gibi bir şey yanınıza taşımak gibi bir ihtimali olmuyor. Birayı açtığınız zaman biranın içerisindeki bir gaz vardır. O biranın güzel, içimi kolay, ondan sonra ferahlatan, dışarıda içmesini sağlatan şeyler aslında o içerisindeki gaz. Ama bu içerisindeki gaz eğer bu içerisinde olduğu gibi sıkışık kalırsa da bu sefer de midenize indiğinde aynı gaz nasıl dışarı çıkmak istiyorsa midenizden de aslında dışarı çıkmaya çalışacak ve tahmin ettiğiniz gibi sizi istemediğiniz sesler çıkartmaya zorlayacak. Onun için biranın içerisindeki gazı bardağımıza dökerken bir noktasında havalandırmamız gerekiyor. İlk başta her zamanki gibi eğik başlıyoruz. Eğik başlıyoruz ama eğik gitmeyeceğiz. Çünkü dediğim gibi o biranın içerisindeki gazı bir şekilde havalandırmamız gerekiyor. Döktükten sonra şimdi buraya kadar gelirken biraz daha çalkalıyoruz ve artık o köpüğünün çıkmasını bekliyoruz. Doğru bir köpük oranı yoktur. Yani köpüksüz bir bira dökmek bir marifet değildir. Aslında bira köpüklü bir şekilde dökülür. O köpüğü belli bir tat verir. O köpüğü belli bir yağ gibi ya da üzerindeki böyle bir tereyağı gibi bir doku oluşturur ve bu dokuyu bir şekilde tutmamız gerekir. Peki köpük ne zaman oluşur? Ne zaman oluşmaz? Ne zaman çok oluşur? Bardağımız pisse köpüğümüz az oluşur. Bardağımız sıcaksa köpüğümüz az oluşur. Bardağımız kurumadıysa köpük bir anda foam bir şekilde yukarı doğru çıkar ve taşmak ister. İsterseniz tadına bakalım. Bitter bir tadı var. Arka tarafta aslında o şerbetçi otunun o bitter tadını alıyorsunuz. Şerbetçi otu biralara bu özel tadı veren ottur. Bunları kavurarak aslında biranın özelliği yapılır. Bira arpadan yapılır, patatesten yapılabilir, başka nişastalardan yapılabilir ama o bitter tadını ve özel tadı aslında şerbetçi otları verir. Birecik şerbetçi otu kullanıldığını bildiğim bir bira olduğu için çok rahat bir şekilde konuşabilirim. Alkol oranı düşük. Alkol oranı düşük olmasıyla beraber aslında ağızdaki Pilsner modelinin içerisindeki doygunluğu aslında bir tık daha yüksek. Zaten bizim bunu kamyoncu birası olarak tanımlamamızın nedenlerinden biri de bir tık daha Pilsner olmasına göre sert bir biradır kendisi. İstiyorsanız ikinci biramıza geçelim. Corona. Biraz sallanmış. Açar açmaz bir koku gelir Corona'da. Bu aslında Corona'nın açıldığını bütün sahile yayan şeydir, özelliğidir. Yani genelde sıcak yerlerde içilir. Çok hafif bir içecektir. Çok hafif bir biradır. Çok hafif olmasıyla beraber içerisinde çok daha yüksek oranda bir gaz içerir. Daha iyi bir doldurulması gerekiyordur. Bunu kesin buraya doldurabileceğiz bu arada daha küçük bir bira olduğu için. Bakalım. Yine aynı şekilde başlıyoruz. Biraz daha gazı olduğu için biraz daha farkındaysanız şeyde dolduruyorum. Tekrar çeviriyorum. Çok az çevirdim.
Zaten şeyi de anlayabilirsiniz. Aynı bardakları kullandık. Hepsi de aynı yerden geldi. Ama bunun gazı bir tık daha fazla yukarıda. Bir tık daha içerisinde daha fazla gaz var. Daha fazla hapsedilmiş bir gaza sahip. Kendine özel bir kokusu var. Limon, lime, yani daha böyle bir citrus dediğimiz yerde. Yani yok sayılabilecek kadar düşük bir şerbetçi otuna sahip. Aynı zamanda bundaki alkol oranından da bir tık daha düşük bir alkol oranına sahip olduğu için açıkçası gazoz içer gibi bir hissiyat size verebiliyor. Genelde gündelik içişler için çok daha tavsiye edilen ya da tercih edilen bir biradır. Geldik Budweiser'a. Şimdi biranın şişede olmasıyla bu tin kutularda olması aslında arasında fark var mı? Kesinlikle fark var. Bunun ısı geçirgenliği çok daha fazla. Ama ısı geçirgenliği çok daha hızlı olduğu için bu birayı soğutmak çok daha kolaydır. Cam birayı soğutmak çok daha zordur. Oh! Are you coming on to me? Okay, gördüğünüz gibi içerisinde hapsedilmiş. Acaba koyabilecek miyim? Her zaman bir korku sarıyor böyle içinizde. Acaba bu sefer olacak mı? Acaba bu sefer olmayacak mı? Diye. Ama genel itibariyle bira koymakla ilgili çok bir sıkıntı yaşamadığımı söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi güzel. Köpüğü daha iyi. İçerisindeki şeylere bakın, kabarcıklara bakın. Gaz sıkışmadan dolayı da olabilir. Çok daha yüksek bir oranda var. Kokusuna bakıyoruz. Kesinlikle çok farklı bir koku. Şerbetçi otunun başka bir şerbetçi otu olduğu çok belli. Oranları arasında çok bilgim yok ama aynı oranlarda şerbetçi otu kullanıldığını biliyorum. Ama bunun şerbetçi otu kalitesinin çok daha farklı bir yerde olduğunu söyleyebilirim. Aslında elma ile armut çok daha başka bir şerbetçi otu. Kesinlikle çok farklı. Çok farklı bir bira. Çok güzel bira, çok doygun. İçtiğiniz zaman böyle bir Balkan birası içmiş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ne demek bu? O içerisindeki o buğdayı, içerisindeki o kayın ağacını, içerisindeki o şerbetçi otunun farklılığını alıyorsunuz. Hem şişelerine hem de tatlarına bakarak istiyorsanız bir seçim yapalım. Efes Pilsen'imiz var. Şanı ve anı ve şanı ile birlikte 28 TL ile göz dolduruyor. Tat ve fiyat performansı olarak her gün bu Efes Pilsen'i seçebiliriz. Ben hiç değilse size tavsiye ederim. Corona 40 lira. Daha 33'lük bir şişeden bahsediyoruz. Hatta pardon 35.5'lik bir şişeden bahsediyoruz. Çok hafif bir bira. Açıkçası ne amaçla kullandığınıza göre değişir. Akşam çok fazla içmişsinizdir. Çok daha light bir gün geçirmek istiyorsanız doğru, idealdir. Ben çok tercih etmiyorum. Özellikle de bu fiyata bir bira içiyorsam eğer o biranın gerçekten beni tatmin etmesini isteyebilirim. Öbür taraftan da Budweiser 45 lira. Zaten demin söylediğimle birlikte yani Corona 40, Budweiser 45 liraysa yani benim bir şey söylememe gerek yok galiba. Bu ikisi arasında seçim yaparsam da bu ikisinin bende yeri ayrı. Günüme büyük ihtimal Budweiser'la başlar, Budweiser'la bitiririm. Arada da Efes'le takılırım. Bunu söyleyebilirim. Pilsner bölümümüz bu kadar. Pilsnerlerle ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen videonun altına yazmayı da unutmayın. Bana da yazmayı unutmayın. İsterseniz diğer kategorilere geçelim. Geldik IPA'ye. IPA. IPA ne demek? Indian Pale Ale dediğimiz. Aslında ale yine. Ale demek işte sadece işte top fermented, aşağı doğru fermente olan demek değil ama en eski sistem. En eski sistemle üretilmiş biralara diyoruz. Daha acımtırak, daha böyle bitter, daha yoğun tatlar eğer elde etmek istiyorsanız IPA içiyorsunuz. Ben de ilk başta IPA içtiğimde çok kötü anlar yaşamıştım. Bu ne ya, bu öyle bir şey içilir mi falan gibi. Ama merak etmeyin, alışıyorsunuz. Hatta ve hatta alışmanız gereken bir yere doğru gidiyorsunuz. İsterseniz teker teker tatmaya başlayalım. Bugün aramızda Bomonti filtresiz IPA, Frederick IPA ve aynı zamanda Garaguzu Red Ale var. İsterseniz başlayalım. Bomonti IPA, sallamayacağım. Böyle açacağım. Benim yine dediğim gibi en sevdiğim kapak türleri. Bomonti IPA'ya bakıyoruz kokusuna. Çok güzel çiçeksi, hatta böyle biraz daha meyvemsi bir koku geliyor. Benim en sevdiğim IPA'lerden biridir bu arada. Daha sonra dökülüşüne bakıyoruz. Bakın biraz daha, bir tık daha bulanık.
Çünkü eski tip bir yapılmış şekli var. Yani eskiden filtrasyon yoktu. Köpüğü gayet orantılı. Biraz ben doldurduğum için de orantılı ama gördüğünüz gibi bakın çok böyle berrak bir şeyden bahsetmiyoruz. Bir biradan bahsetmiyoruz. Koyu, biraz bulanık bir biradan bahsediyoruz ama aynı o koyuluk ve bulanıklık size böyle tam tattığınız zaman, birayı böyle köpüğüyle bile tattığınız zaman o ağzınızı dolduran tat profilini de veriyor. Şimdi istiyorsanız tadalım. Gerçekten çok dengeli. Gayet güzel bir içimi var. Gayet tatlı bir köpüğü var. Köpüğü bir tık daha diğerlerinden daha mukavemetlidir. Her zaman öyle olur. Şöyle bir durum var. Eğer zaten bu işe yeni başlamış, yani daha doğrusu bu işe derken bira içmeye yeni alışmış ya da yeni bununla ilgili bir zevk oluşturuyorsanız IPA gibi, IPA türevindeki biraları böyle üst üste tek 15 tane içemezsiniz. Bu bir şey değil size karşı olan yapar mısın yapmaz mısın challenge yapmaya çalışmıyorum. İçmeyin. Günde 2 tane 3 tane ya da işte öyle bir toplantı sırasında birkaç tane içmek için bence güzel bir fiyata sahip. Daha sonrasında daha hafif, daha farklı biralarla geçiştirebilirsiniz. Gelelim ikinci biramıza, Frederick IPA. Aslında Türk pazarına giren ilk IPA'lerden birisidir kendisi. Daha önce Türk marketlerinde ya da Türk bira kültürünün içerisinde IPA çok zor bulunan bir şey. Çünkü bizim damak tadımız IPA'den çok daha filtrelenmiş, filtrasyon yapılmış Pilsner'ler ya da Lager'lere çok daha yakındı. Onun için Frederick girer girmez çok farklı bir noktaya çekti bu işi. Rengine baktığımız zaman daha amber bir renkten bahsediyoruz. Köpüğü gayet güzel, bir tık daha fazla mukavemetli Beaumont IPA'den. Şerbetçi otu özelliği bir tık daha düşük. Aslında yapmaya çalıştığımız bir şey bizim şerbetçi otunu tatmaya çalışıyoruz. Yani farklı şerbetçi otlarını tatmak istiyoruz. Aslında bira içerken yapmaya çalıştığımız şey alkol almak değil bizim. Bizim o tadı almak. Özellikle başlangıç seviyesi, IPA'yı başlangıç seviyesi arkadaşlar için belki Frederick daha iyi bir geçiş aşaması olacaktır Pilsner'lerden ya da Lager'lerden IPA içmeye. Gelelim sonuncusuna, Garaguzu. İlk başta kokladığımız zaman bir tık daha diğerleriyle, yani burunda diğerlerinden bir tık daha düşük. Aslında Garaguzu bizim microbrewery dediğimiz, yani biraz daha az, küçük çaplı bir biracı ya da bira yapan bir yer, bir marka. Onun için bazen köpükle ilgili sorunlar yaşayabiliyorlar. Gördüğünüz gibi köpükle ilgili bazı sorunlar yaşanıyor. Bu mikrobrewery'lerin genelde yaşadıkları sorunlardan biri. Yine de elimden geleni yaparak taşırmadan koydum. Rengine baktığımız zaman zaten neden Red Ale dendiğini anlayabiliyorsunuz. Şimdi bir de tadına bakacağız. Burnunuzu içine sokmadan yapabileceğiniz hiçbir şey yok maalesef. Burnunuzu içine sokacaksınız ve tadına bakacaksınız. Gerçekten meyvemsi, orman meyve, kırmızı meyveleri alabildiğiniz bir bira. Bu da zaten renk skalasıyla birlikte bize verilen bir şey. Şerbetçi otu yoğunluğu gayet güzel. Ağza vuruyor ve sizin bira içtiğiniz, yani bir şey içtiğinizi söylüyor. En önemli şeylerden biri de budur. IPA içenler genelde bir şey içtiklerini hissetmek isterler. Bu bira bile olsa. Yoğunluğu ve yani vücudu, yani body'si dediğimiz biranın yoğunluğu gayet güzel. Bu da gördüğünüz gibi aslında aynı bulanıklık skalasında. Şöyle üçünü de bir araya koyduğumuz zaman ki bir takımın kesin renklerini oluşturuyorlar. Bu üçü arasında peki düzenli olarak hangisini tavsiye edersin derseniz ben Beaumont filtresiz IPA'yı tavsiye ederim. Daha doğrusu ben onu tüketiyorum. Ama Frederick içmiyor değilim. Kesinlikle gördüğüm yerde bulamadığımda, bunu bulduğumda kesinlikle Frederick içiyorum. Red Ale benim çok nadiren, yani tüketmek isteyebileceğim bir bira. 40 TL. Baktığınızda belli bir skalaya koyduğunuz zaman Beaumont filtresiz IPA hepsinin bir tık önüne geçiyor ve fiyat olarak da daha iyi. Gelelim Stout.
Stout'lara, ale'lara. Aslında baktığımız zaman bu bütün eski tip bira yapımı tekniklerinin içerisinde ale yapılıyor. Daha karamelize ve daha farklı, daha koyu renkte biralara biz stout biralar diyoruz. Bu 3 biranın da bir özelliği vardır. Üçü de tatlılarla iyi gider. Yemekte en son tatlıyı yediniz ve gittiniz. İşte tam o noktada yine de bir bira daha içeyim ya da bir şey daha içeyim dediğiniz noktada aslında bu biraları içebilirsiniz. Tatlıdan sonra iyi gider. İstiyorsanız gelin hemen başlayalım. İlk başta bir buğday birası, bir Alman klasiği olan biramızla başlıyoruz. Grimbergen birası. Kokusuna bakıyoruz. Çok daha böyle sade bir kokusu var. Yani böyle daha topraksı, daha meyvemsi, daha çürük meyvemsi bir koku geliyor. Dökmeye başlıyoruz. Çok güzel bir karamelize bir rengi var. Tekrar çalkaladık içindeki gazı almak için. Köpüğü daha kremamsı bir köpüktür. Bunun köpüğü gerçekten tadı çok güzel bir köpüktür. Onun için tabii ki de full köpük yapın demiyorum ama bir tık köpüğüyle birlikte bunu içiyor olmanız gerçekten de özellikli bir şekildir. Gerçekten içerisindeki karamelizasyonu çok iyi algılıyorsunuz. Karamelizasyon derken şundan bahsediyorum. Gerçekten bir karamel tadı var bunun içerisinde. İçerisinde tuzlu bir karamel olan çikolatayla veyahut da karamel dondurmayla bile çok rahat bir şekilde tüketebileceğiniz bir bira. Geldik Guinness'e. O kadar çok şey var ki Guinness'le ilgili anlatılabilecek. Dökmeye başlıyoruz. Ya şu renge bakın. Karamelize bile değil yani. Resmen çikolata rengi. Bir kez Guinness'in köpüğü çok değerli bir köpüktür. Onun için Guinness'i dökerken gün yaparsınız. Bir de biliyorsunuz deminden beri bir sallıyorum. Bu sallamın nedeni o köpüğün daha da ön plana çıkması, içindeki gazın çıkması ama biliyorsunuz ki stoutlarda, ale'larda aslında çok böyle bir gaz çıkartmaya çalışmıyoruz. Biz aslında burada köpüğü daha da belirgin hale getirmek istiyoruz. İşte Guinness bundan dolayı bunun içerisine bir tane top koyuyor. Ve bu köpüğünün özelliğini daha da iyi anlayabilmemiz ve tadına daha da iyi erişebilmemiz için bu topla birlikte kremamsı köpüğü biraz daha belirgin hale getiriyoruz. Kokluyoruz. Bütün çikolata tonları, bütün çikolata tatları geliyor. Şerbetçi otu yine arka planda kalmış bir durumda. Alkol miktarı yükselmiş bir durumda. Wow. Gerçekten çok iyi. Guinness aslında bir bira yani bir bira gibi değil. Yani bir biradaki o genzi yakma, damağı kurutma, daha sonrasında işte tuzlu bir şey yeme ihtiyacı duydurma. Bunun gibi hiçbir şeye sahip değil. Aslında Guinness tam bir şekilde oradaki o karamelize şerbetçi otuyla birlikte yoğun kremamsı ve çikolata tonlarına sahip, biraz da topraksı bir tonda bir içecek. Bitirmek istiyorsanız ya da başlamak istiyorsanız bir şeyle böyle bir hafif başlangıç yapmak istiyorsanız o zaman Guinness'i tercih edebilirsiniz. Ve son olarak Duvel. Duvel de aslında bir ale çeşidi ama diğerlerinden bir tık daha farklı. Özellikle de renk skalasında gördüğünüz gibi diğerlerinden daha farklı bir noktada da içerisindeki köpük oluşumu, aynı zamanda tat profili diğerlerinden biraz daha az karamelize, biraz daha az ya bayağı karamelize değil. Ama dediğim gibi ale'ların en önemli özelliklerinden biri kremamsı bir köpüğe sahip olmaları, daha az gaza sahip olmaları. Kokladığımızda aslında içerisinde böyle yine aynı çok yakın olsa da biraz daha farklı olarak daha floral tatlar olduğunu düşünüyoruz. Çok iyi zamanda ya. Kesinlikle diğerlerinden daha fazla gaz içerdiğini hemen anlıyorsunuz. Kesinlikle diğerlerinden daha az karamelize, daha sitrus ve daha ekşi olduğunu hemen anlıyorsunuz. Ve yine diğerlerine bakarak aslında Duvel'i farklı bir yere koyabilirsiniz. Çünkü şerbetçi otunun size vurması da bir tık daha farklı oluyor. Şimdi gelelim hepsinin hem ambalajına hem de fiyatlarına. Şimdi Grimbergen amber bir bira, tam bir tuzlu karamel tadı var. İçinde
Çok dengeli, çok taze bir bira. Fiyatı da 34.5. Gayet makul. Ben bu fiyata bu birayı içerim. Farkındaysanız doldurduğumuzdan beri kreması hala burada. Bu bir, doğru doldurulduğunu gösteriyor. İkincisi de gerçekten Guinness'in bu bütün alkışları ve bütün şeyleri kabul ettiğini, yani kendisini böyle gösteriyor zaten. O kremamsı köpüğüyle gösteriyor. 40 lira olması ve diğer bütün şeylerin yakınından bile geçmemesi. Onun için ben bu 40 lirayı bu Guinness'e veririm. Duvel'e gelince, Duvel zaten biraların şampanyası diye geçer. Yani çok daha böyle oturaklı bir tarafı vardı. Çok daha sitrus, çok daha böyle keskin bir biradır. Onun için biranın içerisindeki şampanya diye geçer. Hem fiyatından da anlayabileceğiniz gibi şampanya kadar da biraların arasında pahalı bir yerde bulunuyor kendisi. Ama bu üçü içerisinde en birinci yere Guinness'i, en ikinci yere Grimbergen'i koyarım. Duvel'de bunların hiçbiri yoksa ve bira içmeyi çok istiyorsam o gece, evet içerim. Evet. Gayet güzel biralar tattık. Farklı kategorilerde ve farklı fiyatlandırmalardaki biraları tattık. Hepsi aslında birbirinden güzel. Yani herhangi bir şekilde şu bira daha iyidir, bu bira daha kötüdür demek istemiyorum. Elma ile armut, hepsinin yeri farklı, hepsinin zamanı farklı, hepsinin okazyonu farklıdır. İnşallah bu videoda size çok yararlı olmuştur. Nerede ne içeceğinizi, gidip kime neyin havasını atacağınızı bir nebze de olsun size anlatabilmişimdir. Eğer farklı yorumlarınız ya da farklı bir şekilde sormak istediğiniz şeyler varsa lütfen bu videonun altına yorum yazmayı ve sorularınızı sormayı unutmayın. Aynı zamanda özellikle bana sormak istediğiniz bazı sorular varsa onlar için de Instagram adresim Sinan Büdeyri. Sinan Büdeyri'den Instagram'dan bana DM atarak soru sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Güle güle. Açmayalım be. Ağzına sağlık abi. All right.